Sayın İbrahim Kalın da o kültürün, ekolün son yöneticisi olacak. Dolayısıyla zaten işleyen bir sistemin bir parçası bir yer değiştirme oluyor. Yani bir kurumun başına geçiyor. Olur yani, o devlet işi böyle. İstihbarat Servis Direktörü konuşmaz, arka planda kalır ama çok aktiftir. Yani basına demeç vermez. Kurtuluş Savaşı'ndaki işte Yavuz grubu, Mim grubu, Karakol Cemiyeti gibi, İmalat-ı Harbiye gibi bu gruplar da, bunların hepsi de bir nevi istihbari faaliyetler icra eden kurumlar. Bunlar birbirlerinin devamı. Acaba bunu yıllardır Akafi'den hesabı diye takip ediyorlar. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Nazif. Nasılsınız hocam? Sağ ol, sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben deyim. Hocam aslında sizin bana bu tarihten, bugünden, ki tarihe bakayım hemen. Şu an 5 Haziran Pazartesi akşam saat 10'a geliyor. Az önce İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama yapıldı. Sayın İbrahim Kalın artık yeni MİT Başkanı olarak duyurulmuş oldu. Siz bana bu duyurudan bayağı bir önce bu değişikliğin gerçekleştiğini... Bayağı bir önce değil yani, bayağı bir önce değil. Tamam, önce gerçekleştiğini söylemiştiniz. Sayın Kalın'ın yeni bir MİT Başkanı olması nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Hakan Fidan'dan sonra Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki yönergeler, yaklaşımlar nasıl değişir? Evet. Sizden bir analiz dinlemek çok verimli olacaktır. Evet, şimdi öncelikle hayırlı uğurlu olsun Sayın İbrahim Kalın'a, başarılar dilerim. Neticede onun, aynı şeyi Sayın Fidan Dışişleri Bakanlığı için de söyledim. Neticede onun başarılı olması Sayın Kalın'ın Milli İstihbarat Teşkilatı'nın aktif bir şekilde görev yapması anlamına gelir. Bu da Türkiye'nin ulusal ve uluslararası güvenliği açısından da hayırlı bir şeydir. Bu da Türk vatandaşları olarak bizim istifade edeceğimiz bir durumdur. Kendisine başarılar dilerim. Sayın İbrahim Kalın zaten kamuoyunun bildiği bir isim. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü. Zaten dış politikada da aktif bir insan. Zaten akademik bir geçmişi de var. İyi düzeyde yabancı dili de var. Entelektüel bir geçmişi var. Devletin işleyişi sistematiğine de yıllardır aşina birisi. Yani çok şey değil yani, abes bir durum yok. Zaten, uzak bir atama değil evet, yani. Uzak bir atama değil. Yani zaten ayrıca da dış politikada da belki hani görünürde belki olmasa bile Sayın Fidan'la, bir önceki Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'yla, Sayın Savunma Bakanı Hulusi Akar'la, bunlar Türk dış politikasında son dönemde etkin aktörler, etkin insanlar. Onlarla beraber çalışan aynı bir ekibin içerisinde yer alan birisi. Dolayısıyla zaten işleyen bir sistemin bir parçası bir yer değiştirme oluyor. Yani bir kurumun başına geçiyor. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılar dilerim. Hocam eski bir istihbarat meslek memuru size bunu sormam lazım. Şimdi istihbarat teşkilatındaki çalışanlar bu böylesi karar verici değişikliklerini nasıl hissederler? Nasıl bir hava olur istihbarat teşkilatı? Yani istihbarat servisi de göreve devam. Göreve devam yani. Herhangi bir değişiklik olmaz. Orada kurumsal bir kültür yani. Elbette ki direktörün, başkanın, müsteşarın değişmesi elbette ki bir tazelenme getirecektir ya da yeni usul ve metotlar belki ortaya konacaktır. Bir anda konacak değil ama orası yani kurumsal bir kültür. 100 yıllık bir kuruluş yani. Türkiye'nin en köklü kuruluşlarından bir tanesi. Hani belki kamuoyunda daha, yani kamuoyu bilmiyor ama yani bu teşkilatı mahsusa geleneğinden beri yukarıya doğru giden MAH'tan beri, işte Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan beri, onun önce Kurtuluş Savaşı'ndaki işte Yavuz grubu, Mim grubu, Karakol Cemiyeti gibi, İmalat-ı Harbiye gibi bu gruplar da, bunların hepsi de bir nevi istihbari faaliyetler icra eden kurumlar. Bunlar birbirlerinin devamı. Yani bak, illa somut bir halef-selef ilişkisi ortaya koyma demiyorum zorunda değil, buna. evet. Bir kültürün devamı böyle. Yukarıya doğru giden, yani günümüze doğru gelen bir kültürün devamı. Sayın İbrahim Kalın da onun, o kültürün, o ekolün son yöneticisi olacak yani. Bundan sonra da ileriye doğru devam edecek neticede. Hocam şimdi bir de şöyle bir paradoks var şu anda. Bir durum var. Şimdi istihbarat direktörü olarak çok konuşmadığını bildiğimiz, çok açıklama yapmadığını bildiğimiz Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı'na gelip çok sık demeç verecek bir noktaya gelmiş oldu. Evet. Cumhurbaşkanı Sözcüsü olarak görev yapan İbrahim Kalın da daha gizemli bir profil çizmesi gereken Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'na atandı. Ya bu değişiklik kolay olur mu? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Olur yani, o devlet işi böyle. İstihbarat Servis Direktörü konuşmaz, arka planda kalır ama çok aktiftir. Konuşma yani, basına demeç vermez. Bunlar geleni, bu dünyada böyledir. Çok sınırlı verir ya da verirse. Ben buradan şunu merak ediyorum. Twitter hesabı ne olacak bakalım? Sayın Kalın'ın hesabı ne olacak? Sayın Fidan hesap açacak mı? Bir de o meselede... Ben gerçekten merak ediyorum. Ya da MİT'in Twitter hesabı olacak mı? Bütün hani birçok kuruluşun var ya, CIA'nin, işte MI6'in var ya. Profil fotoğrafı değişikliği de konuşulmuştu aslında. Evet. Sayın Kalın'ın biraz daha siyah gizemli bir fotoğraf, yukarıda bir çiçek konması. Evet. Siz biraz böyle şeyler magazin bulursunuz bilirim ama... Yo, orada ben, bakın, magazin bulmak başka bir şey. Ben defalarca, beni izleyenler görmüşlerdir bu yorumumu. Ben İstihbarat Servisi'nin sosyal medyada aktif olması görüşünü savunanlardanım. Defalarca söyledim. Richard Moore mesela, hatta yaptığı gafı. Siz de ondan da hiç affetmediniz, tweet attınız hocam. Yani o nasıl bir şey ya? Yani. Kısaca bahsedeyim isterseniz izleyicilerimiz için.
Richard Moore biliyorsunuz şu anda İngiltere'nin istihbarat teşkilatı MI6'in başında kendisi. Bir dönemde Türkiye'de de görev yapmış bir isimdi. Sayın Fidan'ın olmayan parodi hesabını etiketleyerek bir tebrik mesajı yayınladı. Hocamız da bir istihbaratçı böyle taca çıkar mı Sonra toparlamaya çalıştı. tekrar toparlamaya çalıştı. Yani ben onu kendisinin o ekibin attığını düşünüyorum. Ama büyük hata, fahiş hata. Çok büyük. Yani ben acaba bunu yıllardır Hakan Fidan'ın hesabı diye takip ediyorlardı. Olabilir hocam. Bak tekrar söylüyorum. İspat servisleri böyle her şeyi ben de defalarca söyledim. Her şey muktedir yapılar değildir. İnsanın görev yaptığı her yerde olduğu gibi hatalar olabilir. Bu bir insan hatası. Buradan acayip sonuçlar çıkmaz. Buradan acayip gırgır ve makara konusu çıkar. Ama şöyle düşünün hocam. Birleşik Krallık Başbakanısınız ya da karar vericisiniz. İstihbarat çok önemli bir konu. Size istihbarat sunan ekibin başındaki isim böyle fahiş bir hatayı kamuoyu önünde yapıyor. Yani çok tatlı bir şey değil yani bence. Tabii gaf yani işte gaf diyorum. Yani komik yani. Ben de gülüyorum zaten. Sizin tweetinizi görünce çok güldüm hocam. Ben de bildirimleriniz açık. Hemen düştü önüme, dedim yakalamış. Komik yani. Üzücüydü. Cevabı da sonra. Cevabı da komik. Hocam, Durumu tam İngiliz ama. Hemen toparlıyor. Sayın Kalın'a dönelim istiyorum. Şunu merak ediyorum. Dediniz ya artık aslında şu bir gerçek. CIA, Hollywood, özellikle Hollywood'u kullanmak üstünden, yeni nesil yayın platformlarını kullanmak üzerinden sık propaganda yapan bir teşkilat dönüştü. Hakeza Rusya'da da biliyorsunuz orada üçlü bir yapı var. O üçlü yapının da ayrı ayrı propagandasının yapıldığı, detaylı anlatıldığı içerikler çok görüyoruz. İngilizler keza böyle. Acaba Sayın Kalın'dan sonraki Cumhurbaşkanlığı sözcülüğünden gelme bir isim olarak hatipliği çok başka noktada, konuşmayı seven bir figür. Acaba bir değişiklik söz konusu olabilir mi ilerleyen dönemde? Yani bir önceki MİT müsteşarından, önceki MİT müsteşarlarından, başkanlarından farklı olarak konuşan bir figür görebilir miyiz? Ben kimsenin çalışma usulü metoduyla ilgili iddialı yorum yapacak değilim. Bence olmaz. Olmalı mı, olmaz mı? Olmamalı. 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 İstihbarat Servisi Direktörü konuşmamalı. Diğerlerinin konuşması akametler doğru mu? Ne konuşuyor mesela? Richard mesela Moore hiçbir şey konuşmuyor aslında. En azından daha görünür ama. Görünür. Bu bir tercihtir. Ben klasik ekol dedim. Ben Klasik ekol, böyle tamam. yani. Ben Twitter hesabı tamam yeter yani. O kadar Abartmaya gerek yok. Peki hocam. Hocam Sayın Kalın'ın diplomasiye dair de çok sayıda çalışması olduğunu biliyoruz. Hatta dünyanın farklı coğrafyalarına dair çok fazla çalışma yaptığını biliyoruz. Ve bu göreve hazırlık süreci oldu mu bilmiyorum tabii ki o detaylar ne zamandır bunu Cumhurbaşkanı bilir, Sayın tabii Cumhurbaşkanı bilir. Ama burada herhalde şu anda bir yol haritası çizmiştir kendisine ve bu Hakan Fidan'ın başkanken, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanıyken oluşturduğu yönergeden çok farklı değildir gibi geliyor bana. Yani mevcut sistemin bakın bu dediğim sana, mevcut sistematiğin içerisinde birisi olduğu için mevcut Türk dış politikasını zaten Yönlendiren isimlerden. Yönlendiren, fikir beyan eden, dokunuşları olan bir insandı. Yani şuradan şuraya geçti aslında yani. Title'lar değişti, Title'lar değişti yani. Tabii ama yani şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı sadece dış politika gibi düşünme. Burada bir iç güvenlik boyutu var ve çok önemli bir PKK meselemiz var. Yani PYD, YPG meselemiz var. DH terör örgütümüz var. Kısmen marjinal listede DHKPC'miz var. FETÖ'yle mücadele var. FETÖ'cüler var. Amerika'da aktifler. Ondan sonra bazı Batı ülkelerinde... Siz sayarken yoruldum yine. Ne kadar fazla musibet bizim var. Bizim memleketin şeyi bitmez. Farklı marjinal gruplar var. Türkiye'nin Libya politikası var. İşte Doğu Akdeniz meselesi var. Karbon mesele. Yani Türkiye'nin bitmez yani. Avrupa Birliği ile ilişkiler, NATO işte mesela İsveç'in ilgili. Yani sadece Milli İstihbarat Teşkilatı'nın dış politikada tabii ki aktif bir kurum, istihbarat servisi. Ama bizim bir iç güvenlik meselemiz var. Ben futbolu seven birisiyim, sen de seven birisin. Ben defansçıyım. Önce defans, yani önce iç konular, sonra hücum. Yani ben belki milletin sevmediği Aykut Kocaman tarzı futboldan yanayım. Önce gol yemeyeceksin, bir tane atarsın. Gol yememe yani önce... Seyir zevki düşük ama önce kaliteli. Önce kontrterörizm, önce kontrespiyonaj, bunlar defanstır. Tamam mı? Sonra espiyonaj ve örtülü faaliyetlerdir. Bence yani hücum çok direkt defansı sağlam tutmadan hücum oynarsan içeride gol yersin. Hocam. Bak bu benim görüşüm. Başkası başka şey yapar. Öznel bir şey diyorsunuz. Ben defansçıyım. Bu arada canımı çektirdiniz. Gazete ekibiyle bir halı saha düzenleyelim hocam. Olur. Aklıma gelmişken. Şimdi hocam bir de şunu merak ediyorum. Sayın Kalın Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı oldu. Dediğiniz ekipte çok bir değişiklik olmaz. Çünkü onlar zaten yani onların ruh haline bir değişiklik olmaz. Zaten onlar memur, görevli. Onlar akışa devam ettirmek durumunda da dediniz. Peki böyle köklü dokunuşlar yapılabilir mi sizce? Onu Ama mümkün değil mi? İstese tabii bir yani. akış değişikliği yapabilir, yönerge değişikliği ama yapabilir. Cumhurbaşkanı'nın onayına tabii. Tabii, Karar verici o. o. Yani kendi kafasına göre değil, her şey arz edilecek yani. Yazılı olarak. Kural öyle yani. Kanuna yani. Arz eder, Sayın Cumhurbaşkanı ikna ederse o da altına imza atar. Onların imzası olmadan işi olmaz. Tabii ki.
Yani de kafanıza göre bir istihbarat servisini yönetip yönlendiremezsiniz. Bu istihbarat siyasi otoriteye tabidir. Bu istihbaratın pozitif yönde siyasallaşması anlamına gelir. Bir liberal demokrasi için veya demokrasi için, Türkiye'de anayasasında öyle yazıyor, bir istihbarat servisinin siyasi otoritenin denetiminde ve yönlendirmesinde olması gerekir. Bu da tekrar söylüyorum, istihbaratın pozitif yönde siyasallaştırılmasıdır. Hocam bir de eski bir istihbarat meslek memuru olarak süreci takip ettiğinizi biliyorum. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı'na da her gelişme sizi ilgilendiriyor. İlk olarak Sayın Kalın'ın bu göreve geleceğini duyduğunuzda sizde canlanan ilk duygu neydi? Ya bu olağana yakın bir sonuç muydu? Sizi biliyorum çünkü siz görüşü merak edilen bir isimsiniz bu konuda. Ben de direkt olarak sizi aradım zaten, sordum. Nasıl, ilk yansıma nasıl oldu size? Nasıl düşündünüz? Meç edebildiniz mi yani? Yani ben mevcut politikaların devam ettirileceği şeklinde okudum. Yani mevcut süregelen süreçte. Çünkü aynı sistemin içerisinden birisi atanıyor. Daha dış politikada gene, yani şimdi İbrahim Kalın'ın vizyonu ve bugüne kadar izlediği duruş kapsamında dış politikada daha da aktif belki bir kuruluşa dönüşebilir. Ama ben defansçıyım, tekrar söylüyorum. Yani önce kontrterörizm, kontrespiyonaj. Bak, bu benim tercihim. Neticede herkesin bir şeye bakışı var. Hayat görüşü. Yani ne diyeyim, yani herkesin bir şeyi var. Yani nasıl söyleyeyim? Herkesin bir olayları okuş şekli var. Bu benim görüşüm. Hocam bir de şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı'nda bir başkan değişikliği oldu. Şimdi Sayın Kalın'ı böyle birikmiş dosyalar mı karşılamıştır? Ya da Sayın Fidan Kalın'a böyle net raporlar, detaylı raporlar vermiş midir? Nasıl işlemiştir o dosya? Ya zaten bak, tehditleri saydım ya, bu dosya her zaman. Dosya bitmez Türkiye'nin. Türkiye'nin derdi biter mi ya? Doğru. Bu coğrafyada Türkiye'nin derdi biter mi ya? Dosya bitmez müsteşarın masasında. Yani ben bu boş bir masa hiçbir zaman, hiçbir istihbarat, yani İstihbarat Teşkilatı'nı devralan herhangi bir direktörün, başkanın, müsteşarın adı neyse, hiçbir zaman boş bir masa alacağını zannetmiyorum yani. Yani Sayın Kalın bir yığınla karşılanmıştı. Yani bu böyle yani. Yani bu bizim memleketimizin bulunduğu konjonktür böyle. Bizim uğraştığımız terör örgütleri, dış politika meseleleri çok kalabalık, yoğun yani. Hepsi de çetrefilli meseleler. Yani biz bir ülkenin, bir İskandinav ülkesinin 5 yılda yaşadığı şeyi bir ay içerisinde yaşıyoruz. Yani onların 5 yıllık gündemini Türkiye'de bir haftada gerçekten yaşayabiliyorsun. Onlar depresyona girerler yani. Allah kolaylık versin. Bizim memleket öyle bir memleket yani. Doğru. Şimdi hocam içerinin bu bölümünde biraz karamsar bir durumdan bahsediyor ama gerçek bu yani. Yöneteceksin, bu coğrafya böyle bir coğrafya. Bu coğrafyada ayakta kalacaksın, güçlü olacaksın. Güçlü bir ordun olacak, güçlü bir güvenlik bürokrasinin yapın olacak, emniyetin, jandarma ve istihbaratın güçlü olacak. Bu güvenlikleştirme değildir, mecburiyettir. Mecburiyettir. Hocam içeriğin son bölümünde biraz daha zorlu şeylerden bahsettik. Biraz ortamı dağıtmak adına buradan sürpriz bir şeyler çıkarmak istiyorum. Şöyle, aslında onlarca var ama elimde bir tanesini görüyorsunuz. Doçent Doktor Ali Burak Darıcılı, bizim kıymetli hocamız, GZT İstihbarat İçeriklerinin mimarı hocamızın kitabı çıktı. Ve şöyle söyleyeyim, ilk baskı bitmek üzere, hatta sanırım bitti. Bugün onun da haberini aldık. Bitti. Biraz fazla bir aksiyon oluştu. Çok bekliyorduk aslında İlk bunu. 5'teyiz. Birçok farklı büyük kitap satış platformunda da ilk 5'te hocamız. Ben gurur duydum kendisiyle. Sağ ol, ama bu gurur duyma hali kısa sürmesin, hepimiz için olsun diye buraya küçük bir oyun koymak istedik. Bu kitaptan 3 tanesini hocamızın şimdi sorduğu soruya yorumlarda cevap veren 3 takipçimize hocamızın imzalı kitabını vereceğiz ve kargolayacağız, göndereceğiz. Zor mu sorayım, kolay mı? Bence biraz zor sorun. Tamam. Kitap onu hak ediyor. Evet. O zaman Cumhuriyet döneminde Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ya da Milli Emniyet Riyaseti Hizmeti'nde koyalım, İlk sivil direktörü, müsteşarı kim? Tamam ama biraz kolaylaştıralım. Ben şimdi kıyamadım takipçilerimize. 2 seçenek, 2 tane şık söyler misiniz? Yok, bence söylemeyeyim. Bilen, konuya hakim olan bulur. Öyle mi diyorsunuz? Evet, peki. Evet, bulurlar. Hocamı kıracak halim var. yok. Bizim kitlemiz meseleye hakim. Biraz da araştırsınlar. Tamam. Bu en kötü istihbarat ben göz içeriği kırpayım. yani. Çok bulamayan olursa bana yazabilir Yok herhangi ya, bir bulurlar. sosyal medya platformundan. Ben yardımcı olacağım. Hocamızın kitabı çıktı satışta ve sizlere mutlaka tavsiye ettiğim kitap. Ben yayından önce okuma şerefine nail olmuştum, hocamız sağ olsun. Şimdi bir kez daha bitirdim. İmzalı 3 kitabı GZT takipçilerine hediye edeceğiz. Hocamızın yeni kitaplarını da merakla bekliyor olacağız. İstihbarat 102 de gelecek. İstihbarat 102 de geliyor. Bunun artık sonu yok. 790'a kadar gidecek gibi hissediyorum. Tekrar teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, sağ olun. Teşekkür ederim. Sayın İbrahim Kalın da o kültürün, ekolün son yöneticisi olacak. Dolayısıyla zaten işleyen bir sistemin bir parçası, bir yer değiştirme oluyor. Yani bir kurumun başına geçiyor.